wondering how long this can take to end. When can I kiss you again? 'Cause baby, it feels like forever. You again, 'cause baby, I've been thinking how long this could take to end. When can I kiss you again? I'm scared that it might be forever. Harder. If you don't want to die, stay close. I know you need the money. We are all doing this for your pay. Hey, you're sick? No, not me. I'm okay. Have a nice trip.
make you fall a long way down. You're the only one this town has found for me. You got something I can't afford to. Üzerinde duracağız. 5E modeli dediğimiz yapılandırmacı ders işleme aşamalarını ele alacağız. Görüşmek üzere.
kapsamacı bir dersin nasıl işleneceğini, adım adım nasıl ilerleyeceğini konuştuk. Bir sonraki videoda diğer modelde görüşmek üzere. Sorgulama ya da tartışma grubu. Halde satılır. Sonra ayırırsınız parçaları, tekrardan birleştirirsiniz. Bizim ülkemizdeki çeviri isim çok güzel olmuş o yüzden. Ayrılıp birleşim. Ne yapıyorum ben burada? Sırf yeni heterojen gruplara bölüyorum. Sonra gruptaki her çocuğa sonra bunlar ne oluşturacak dedi. Özür dilerim düşünceleri ama ben belki düşünme zaten içinde yaşıyor. Ben durumda ben yok böyle yok. Gelelim şimdi buraya. Özenli düşünme diye bir kavram yok. Bu nedir? Bundan bahsedeyim. Duygu ve sevdiğin derse daha özenli çalışırsın. Sevmediğin derse daha diğer bir soru. Ertan öğretmen ülkede sınıfta yaşadıklarını nasıl algıladığını, başkalarının düşüncelerinden çıkardığı nasıl değiştiğine, geliştiğine ilişkin kendinde bir farkındalık yaratmış, hissetmiş ve bunu arkadaşlarıyla paylaşmış. Buna göre Ertan öğretmen hangi düşünme becerisini kullandığı söylenir. Baktığınızda öğretmen gün içinde yaşadıklarına dair bir şey tutuyor. Yani yaşadıklarını gözlemliyor. Ve bu süreçte oradan edindiklerinin davranışları nasıl değiştirdiğine, nasıl yapmalarıyla ve yansız düşündükçe birinin yaptığı iş, mesleği gelişir, davranışları gelişir demiştir. Eleştirel düşünmeyi ölçüler kullanıp yargıya varmakta daha rahat öğrenebiliyor. Bu organizasyonda başka bir beceri zaten biliyorsunuz bir yöntemle. Son düşünme diye bu süreçte ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar ilerleme gösterdiğini kendisi gözlemlediğinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini izlemiş olur. Öğrenme hedefinin kendisi belirli. Öğrenmelerin sorumluluğunu taşıyor. Kendi öğrenme sürecini kendisi kontrol ediyor. Gözlemci ve değerlendiriyor. Bu durumda kullandığı metafiziksel, ilişkisel düşünme becerisi. Davranış düşünme diye bir şey yok zaten. Araştırmaya dayalı zaten stratejide tümden gelin bütünden parça yerine tüme varım parçadan düşünme. Dersinin son ünitesiydi öğretmenlerim. Artık bu dersi bugün itibariyle bitirmiş oluyorum. Tamam. Program verirsin. Ne yapıyorsun? Radyasyon. Ne çare